Herkese merhaba arkadaşlar, Metedrone kanalına hoş geldiniz. İçinde bulunmuş olduğumuz bu koronalı günlerde, karantina günlerinde DJI yapacağını yaptı ve uzun zamandır benim de çok merakla beklediğim DJI Mavic Air 2 adlı drone'unu tanıtımını bugün itibariyle yapmış oldu. Ve tabii biz de drone'un henüz elimize geçmediği için bir ön inceleme videosu yapmak istedik. Öncelikle drone ile alakalı izlenimlerimi söylemek istiyorum size. Drone tamamen DJI Mavic Pro ailesinin diğer küçük fertli Mavic Mini gibi aynı tasarıma sahip. Tam olarak da ikisinin ortasında bir segment diyebiliriz ve ikisinin ortasında bir ölçüde geldi. Biliyorsunuz Mavic Mini 249 gramlık bir rekor ağırlıkla, düşük rekor ağırlıkla piyasaya çıkmıştı. Mavic Pro 2 ise 907 gramlık bir ağırlığa sahipti. Daha önceki kardeşi ise Mavic Pro 1 739 gram gibi bir ağırlıktaydı. Mavic Air 2'de ise şöyle bir şey yaptılar. Normalde 500 gramın altında, yani 430 gram olan Mavic Air'in ikinci versiyonu 570 gram olarak piyasaya çıktı. Tabi bu da dolayısıyla ne getiriyor? Kayıt zorunluluğu getiriyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok farklı yerlerinde 500 gramın üstünde bir drone olduğu için kayıt zorunluluğu gerektiren bir drone oldu Mavic Air 2. Aslında bu tarafından bakarsanız belki bir dezavantaj olarak düşünebilirsiniz. Diğer taraftan Mavic Air ve Mavic 2 Pro'da olduğu gibi 8 GB'lık bir dahili hafızaya sahip Mavic Air 2. Mavic Air 2'nin sport moddaki maksimum hızı bir önceki versiyondaki Mavic Air ile aynı 68,4 km/saatlik bir hıza sahip, fakat Mavic Air 2'yi diğer Mavic Air'den, eski Mavic Air'den ayıran en büyük farklardan bir tanesi 21 dakika yerine 34 dakikalık rekor bir uçuş süresine sahip olması. Bu Mavic 2 Pro'da bile 31 dakika olarak fabrika verisi olarak karşımıza çıkıyor. Mavic Mini'de de bu 30 dakikaydı. Mavic Air 2'de bu tam olarak 34 dakika. Onun haricinde farklılık olarak daha önceki Mavic Mini, Spark, Mavic Air, hatta Mavic Pro'nun ilk versiyonu Mavic Pro ve Mavic Pro Platinum'daki kamera sensörü 1/2.3 CMOS sensör iken Mavic Air 2'de Sony IMX586 1/2 inç sensörle karşımıza çıkıyor. Tabii ki bir Mavic 2 Pro gibi 1 inçlik bir sensör olmasa da yine de diğer eski versiyonu drone'lara göre daha iyi, daha kaliteli bir sensöre sahip ve bu da bize 48 megapiksellik resim çekim kapasitesini sağlıyor. Bununla beraber söylemem gereken yine resimle alakalı, resim çözünürlüğüyle alakalı 48 megapikseli 8000 x 6000 piksel gibi bir resim çekme kapasitesi var. Onun haricinde yine 12 megapiksellik 4000 x 3000 megapiksellik bir çekime sahip. Maksimum video bitrate'i bu diğer dronelardan, bir önceki droneların hepsinden şu an için daha fazla aslına bakarsanız. Mavic Mini'de bu 40 megabitti, Spark'ta 24 megabit, Mavic Air'de 100 megabitti ki Mavic 2 Pro'da da yine aynı şekilde 100 megabit, fakat bu drone'da Mavic Air 2'de bu tam olarak 120 megabit. Diğer taraftan fotoğraflarla alakalı Mavic Mini, Spark, JPEG formatını sadece desteklerken Mavic Air 2 daha önceki versiyon Mavic Air'de olduğu gibi JPEG ve DNG yani RAW formatındaki fotoğrafları destekliyor ki bu da bunu işi profesyonelce yapan kişilerin daha kolay, daha güzel bir şekilde renklendirme yapabilmesini sağlayan bir özellik. Video olarak da MPEG 4 ve MOV formatında video çekerken H264 ve H265 kodeklerini desteklediğini de söyleyebiliriz. Bir diğer güzel özellik bu drone için aslına bakarsanız benim çok olmasını istediğim bir özellikti. Spark, Mavic Air ve Mavic Mini'de cihaz ve uzaktan kumandanın birbirine bağlantısı geliştirilmiş Wi-Fi denilen bir teknolojiyle yapılıyordu. Fakat Mavic Pro 2 veya Mavic Pro ve diğer üst düzey drone'larda bu OcuSync dediğimiz bağlantı sistemiyle yapılıyordu. Mavic Air 2'de de yine bu OcuSync 2.0 sürümüyle karşımıza çıkıyor ve bu bize tam olarak fabrika verileri tabii ki bu 10 kilometrelik bir mesafeyle karşımıza çıkmış oluyor. Diğer taraftan Mavic Air 2 Mavic Mini'de olduğu gibi DJI Fly uygulamasıyla karşımıza çıkıyor. DJI Go 4 uygulamasıyla ne yazık ki bunu kullanamıyoruz. Bir önceki versiyon DJI Air 1 ve Spark'ta biliyorsunuz DJI Go 4 uygulamasını kendi özelliklerine göre indirgenmiş versiyonlarını kullanıyorduk. Fakat Mavic Air 2'de yine Mavic Mini'de olduğu gibi
DJI Fly uygulamasıyla uçurabiliyoruz. Diğer bir özelliğine gelirse burada şimdi kumandası, bu biliyorsunuz ki bu cihazın değişti. Farklı bir kumanda var. Şu an görsellerini de görüyorsunuz. Bu kumanda alışması tabii ki biraz zaman alacak. Hani biliyorsunuz Mavic Pro ile beraber hayatımıza gelen işte alttan açabildiğimiz, telefonu veya tableti alta koyabildiğimiz bir kumandayla droneları kullanmaya alışmışken şimdi bu drone'da görmüş olduğunuz gibi kumandanın üst tarafından bir telefon tutacağı çıkıyor. Aynı zamanda bu tutacak anten görevi de görüyor ve hemen alt tarafında bağlamış olduğumuz, telefona bağlamış olduğumuz bağlantı kablosunu da kendi içinde gizleyen bir özelliğe de sahip aynı zamanda ve tabii ki yine Mavic Air'de karşımıza çıkan işte bu sticklerin gizlenmesi, sticklerin kumanda üzerinde hani olmaması, vidalanarak tutturulmasıyla alakalı olarak da yine kumandanın alt kısmına bir bölüm yapmışlar ve kumandanın alt kısmında bu stickler saklanabiliyor rahatlıkla. Başka ne söyleyebiliriz? DJI Mavic 2 ile gerçekten tasarım olarak abisi ve kardeşiyle çok aynı tasarımlara sahip. 48 megapiksel olması bence çok güzel bir özellik. Diğer taraftan bu drone'da şöyle bir özellik var. Mavic Pro 2 ile bu hayatımıza girmişti. Hyperlapse. Bu drone'da da 8K Hyperlapse özelliği var. Bakalım bunu test ederek, yaşayarak göreceğiz. Aynı zamanda şunu da atlamış olmayalım. Bu drone 4K 60 FPS'e kadar bir çekim kapasitesine sahip ve bu 1080p'de 240 FPS'e kadar çıkabiliyor. Bu da ultra slow motion çekimleri için bize çok önemli bir katkı sağlıyor. Ve tabii ki bu drone'da aktif direkt 3 dedikleri, 3.0 dedikleri bir teknoloji kullanılıyor. Bu gerçekten hani birkaç video seyrettim bununla alakalı. Çok başarılı sonuçlar olduğu söyleniyor. Yakın zamanda çıkan işte Skydio adlı drone'umuz vardı. Bu drone bu konuda çok iyi olduğunu iddia ediyor. Tabii ki Mavic Pro 2'de bu drone alt etmişti. Bakalım Mavic Air 2'de bu durum değişecek mi? Farklı bir aktif direkt deneyimi bize sunabilecek mi? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim aslında bu kadar. Drone keyifli bir drone'a benziyor. Alınır mı? Bence alınabilecek dronelardan bir tanesi. Hani fiyat performans açısından hani Türkiye'ye gelişte bu fiyat ne olur onunla ilgili şimdiden bir şey söylemek zor olur ama Amerika fiyatları belli oldu. Yaklaşık 799 dolar gibi bandında bir fiyat olacağı söyleniyor. Mavic Mini 399 dolardı. Mavic Air'ın eski versiyonu 599 dolara satılıyordu. Spark 499 dolara satılıyordu. Mavic 2 Pro ise 1599 dolara satılıyordu Amerika'da. Mavic 2 Pro'nun yarısına bu drone'u alabileceksiniz Amerika'da yaşıyorsanız. Tabii Türkiye'ye geldikten sonra vergisidir vesairedir falan filan derken bu çok fazla artabilir. O yüzden şu an için Türkiye'deki fiyatıyla alakalı bir şey söylemek erken olur. Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Demin de söylemiş olduğum gibi bu özelliklerde kesinlikle alınabilecek dronlardan bir tanesi. Hem hobi hem profesyonel amaçla kullanabilecek dronlardan biri olarak söyleyebilirim. Yani küçük ebatlı olması bir avantaj ama tabii orada şöyle tek bir dezavantaj var. 570 gram olması, 500 gramın üzerinde bir drone olması sebebiyle kayıt zorunluluğu gerektiren bir drone ve hani bu bürokratik şeylerle uğraşmak istemeyen kişiler için sıkıntı yaratabilir. Hoş 500 gram altı dronelarla da ne kadar uçabiliyorsunuz ve Cezayir'den nasıl uçmayı başarıyorsunuz o da apayrı bir konu. Hani zaten o konu çok karışık bir konu ki ben de hani yakın zamanda demeyeyim aslında uzun zamanda oldu. Kendi drone'umu sırf bu tarz sıkıntılardan dolayı artık illallah dediğim için satmıştım. Yeni drone almak istiyordum uzun zamandır ama inanın bu prosedürler bir türlü yerine oturmadığı için Türkiye'de bekletiyordum. Bir de şimdi üstüne bunun korona geldi. Ne zaman yeni drone'umu alırım ben de bilmiyorum ama eğer alırsam alacağım drone hep Mavic 2 Pro olarak düşündüm ama o kadar parayla sonuçta ben bu işi profesyonel olarak yapmıyorum. Hobi amaçlı olarak yapıyorum. Mavic Pro 2 yerine onun yarı fiyatına tabii Türkiye'de ne olacak bu fiyatlar bilmiyorum ama Mavic 2 Air, Mavic Air 2 almayı tercih ederim. Hani Mavic Mini güzel bir drone ama çok bana hitap etmiyor açık konuşmak gerekirse. Ama Mavic Air 2 özelliklerine göre gerçekten beğendiğim, hani uzun zamandır çıkmasını beklediğim ve almayı düşünebileceğim dronlardan bir tanesi. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve bir fikir oluşmuştur kafanızda da. Kendinize iyi bakın. Koronasız günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum size. Umarım bu illetten de yakın zamanda kurtuluruz ve hepimiz özgürlüğümüze kavuşuruz. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, aynı zamanda yorum bölümünde de yorum yapmayı sakın unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.